Merhabalar. Bugün konumuz biraz farklı olacak. Yine tekniğine bakacağız videonun sonunda. Grafiklerde son durumu belirleyeceğiz. Fakat öncesinde gelen yorum üzerinden bir konu açmak istiyorum. Altın bu seviyelerden alınır mı? Veya işte uzun vadeli hedeflerimiz ne olmalı gibi bir durum var, bir soru var. Şöyle ki işte kısa vade hedef 3000 dolar ya uzun vade diye sormuş arkadaşımız. Sonrasında da enflasyonu, faizi ve özellikle gramı etkileyeceğini düşündüğü altının ithalatına gelecek olan vergiyi sormuş. Dolayısıyla bütün bu verileri üst üste koyduğumuzda altın sürekli yükselecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Şimdi öncelikle şunu bir netleştirelim. 1 kilo taşı alıp 1 kilo demiri alıp bunu işleyip altına çevirebilir miyiz? Hayır. Ne demek istiyorum? Dünyada yer altında bugün teknolojiyle yer altında ne kadar altın olduğunu, çıkartılan ne kadar altın olduğunu biliyoruz ve bunun miktarı sabit. Fakat buna karşılık dolar miktarı sürekli artan. Çünkü odundan dolar yapabiliyoruz. Ham maddesi selüloz bitti. Sürekli artan, miktarı artan bir ürün. Sen dünyada rezerv para birimi olma gücünü koruyabilmek için ne yapmak zorundasın? Dolar basmak zorundasın ki talebi karşılayabilesin. Dolayısıyla doların miktarı sürekli artacak. Bu ne demek? Miktarı sabit olan altın karşısında dolar her zaman değer kaybedecek. Yani bir ons sabit miktardaki altını almak için daha fazla dolar ödemek zorunda kalacağız. Dolayısıyla evet, eninde sonunda bir yükseliş yaşanacak. Fakat bu mantıkla bakarak yatırım yapılır mı? Ben bunu burada konuşmak istiyorum. Burada şunu unutuyoruz. Bu fiyatlar piyasadaki arz talep dengesine göre oluşuyor. Bu arz talep dengesini oluşturan şey de kurumsal yatırımcılar. Yani sizin benim aldığımız o gramlar veya işte Forex'te yaptığımız ons yatırımları bu fiyatları oluşturmakta en ufak bir etkisi yok. Dolayısıyla bu makroekonomik verileri de bu kurumlardan bizler daha iyi bilemeyiz. Yani anlatıyorlar işte bir sürü makrodan masallar veya jeopolitik bir sürü hikayeler anlatıyorlar size ve eninde sonunda dönüyorlar altın al gümüş al. Neden bunu yapıyorlar? Bu en başta söylediğim mutlaka altın dolara karşı değer kazanacak. Bunu bildikleri için 3 gün 5 gün haksız çıkarlar. Eninde sonunda haklı çıkacaklar. Bunu bildikleri için sürekli altın al, gümüş al diye yorum yapıyorlar. Şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın 2022 yılında altın 2000 dolarlara yükseldi. Bu dönemde makrodan masallar anlatan bir yorumcu YouTube'da çıktı, dedi ki bu hem de çok bilindik bir kişi. Televizyonlarda yıllarca izlediğimiz bir kişi. Yıl 2022 altın 2222 diye bir yorum yaptı. Şimdi bugünden baktığımız zaman bu adam haklı çıktı aslında. 2222'yi de geçerek son derece güçlü bir yükseliş yaptı altın. Fakat burada bir babayı ele alalım, bir babayı düşünelim. Bir evladı var, evladının okul parasını ödeyecek Eylül-Ekim ayında. Ve bunu da yılbaşından denklemiş, bir kenarına koymuş. Ve bu yorumcuyu dinliyor. Yıl 2022, altın 2222 diye. Bakıyor adam finans doktorası var. Diğer taraftan her gün televizyonlarda izlenen, bilinen bir kişi. Bahsettiği yatırım aracı altın, tırnak içinde güvenli liman diye bilinen yatırım aracından bahsediyor. Ve dolar bazında %10'luk bir yükseliş, yani makul bir yükselişten bahsediyor. Çünkü aynı dönemde 3000-3500 dolar olacak diyen yorumcular da vardı. Şimdi bu baba kalkıp da çocuğunun bu okul parasını altına yatırabilir. Fakat sonunda ne olur biliyor musunuz? Gelir Kasım ayı altın 1600 dolarlara düştü, 1650 dolara düştü. Yani bu baba %10 dolar bazında bir kar elde etmeyi beklerken %20 para kaybetti bu yorumcu tarafından. Hadi gelin şimdi o babaya gidelim, diyelim ki bak adam haklı çıktı. Yemin ediyorum sopayla kovalar bizi. O nedenle biz burada yorum yaparken bir kere, iki kere, üç kere yutkunup ondan sonra bir cümle kurmak zorundayız. Ve sizin düşündüğünüz gibi herkes sizin vadelerinizde, sizin beklentilerinizde yatırım yapmıyor. Yani ne demek istiyorum? Sizin için doğru olan bir yatırım bir başkası için yanlış olabilir. Bu noktada da sizi beklenmedik durumlardan koruyabilecek tek bir analiz yöntemi vardır, o da teknik analiz. Özellikle bu makro analizler yapanlar, jeopolitik hikayeler anlatanlar sürekli size yükseliş yönlü hedefler verir. Fakat eninde sonunda bir gün bu piyasa bir yerde durulur, en azından bir yatay bant hareketi içine girer. Eğer siz kısa ve orta vadeli bir yatırımcıysanız, o düzeltme sürecinde, o yatay bant içerisinde bu paraya ihtiyacınız varsa, bu yatırımcıları dinleyerek yaptığınız yatırımdan çok büyük zararlar görürsünüz. Size de bu yatırımcılardan koruyacak tek analiz yöntemi teknik analizdir. Çünkü teknik analiz şunu yapar. Evet, hedefler teknik analizde koyar. Analiz ederek o grafikleri olası hedefler belirlersiniz. Fakat teknik analiz her zaman şunu da söyler. Bak bu buraya yükselebilir, evet, ancak aşağıda şu seviyelere dikkat et. Bunun altında fiyatlamalar görüyorsan piyasada arz güçleniyor demektir. Dolayısıyla yeni satıcılar piyasaya katılabilir ve çok sert düşüşler yaşanabilir diye daha siz işleme girmeden sizi uyarma gücüne sahiptir teknik analiz. Bu sayede daha işleme girmeden siz ne kaybedeceğinizi bilerek o işleme girersiniz. Risk analizi yapabilirsiniz. İşleme girdikten sonra da o riski yönetebilme gücünü kazanırsınız teknik analiz sayesinde. Temel analiz bunların hiçbirini söylemez. Makroekonomik verilere bakarak size olası hedefler verir. Ne olursa bu hedefler bozulur dediğiniz zaman en bilgilisi %3-5 aşağıya stopunu koyuver der. Oysa böyle bir yatırım şekli yok. %3-5 aşağı
aşağıya stopunu koyuver demek, o alım yaptığın seviyenin doğru bir seviye olduğu varsayımından yola çıkarak yapılır ve arzın talebe, talebin arza nerede döndüğü konusunda bize hiçbir bilgi vermez. Dolayısıyla en güvensiz bakış açısıdır öyle %3-5 aşağıya stopunu koyuver demek. Burada önemli olan piyasadaki arz talep değişimlerini doğru şekilde görebiliyor musun? Bunu da görebilmenin tek yolu teknik analiz. Uzun lafın kısası ne demek istiyorum? 2022 yılında, 23 yılında bu 1600 dolarlar, 1800 dolarlar, 2000 dolarlar kırılırken o yükseliş sürecinde altın al diyebiliyordum. Neden? Çünkü teknik bize bazı hedefler veriyordu. Öncelikle 2500, sonrasında 2700. O dönemde bana çok soran oldu. 3000 dolar, 3500 dolar olur mu diye. Herkese şunu söyledim. 2500, 2700'ü takip edeceğiz. 2700 kırılırsa elbette ki 3000 dolarlara gidebilir. 3000 dolarlarda da bakacağız. 3000 dolar kırılıyorsa 3500'e de elbette gidebilir. Ama öncelikle bir 2500, 2700'leri takip edelim dedi. Şu an bütün bu seviyeler geçilmiş durumda. 3000 dolarlara dayanmış durumdayız. Her yerde 3000 dolar konuşuluyor. Dolayısıyla bu kurumsallar bu 3000 doları gördürürler mi bilmiyorum. Yani herkes 3000 dolarda satış yapmak için beklerken 3000 dolara gitmeden bir satış süreci yaşanırsa da gene çok üzülürüz. O 100 doları daha, 150 doları daha, işte 20 doları daha alayım derken bizi piyasaya kitlemiş olarak kurumsalların çok sert satışlarını da alabiliriz. O nedenle size bugün demiyorum ki elinizdeki bütün altını satın. Ancak artık risk azaltma döneminin geldiğini düşünüyorum. Özellikle verdiğim destek bölgeleri çok önemli olacak. Bu destekler kırılmaya başladıkça gene elinizdeki bütün altınınızı, gümüşünüzü satın demek değildir bu. Risk azaltarak, vadenizi düşünerek ne kazanacağım ne kaybedeceğim bunu hesaplayarak kendi doğrunuzu bulmanız gerekiyor. Sonuçta sizin ne vadenizi biliyorum, ne maliyetinizi biliyorum, ne beklentinizi biliyorum, ne risk algınızı biliyorum. Bu kadar bilinmez içerisinde burada size tek bir doğru söyleyemem. Hepiniz için farklı doğrular olacaktır. Burada da sizin yapmanız gereken şey oturup ne kaybederim ne kazanırım. Bunun hesabını yaparak işlemlerinize yön vermeniz gerekiyor. Makroekonomiden elbette ki enflasyondan dolayı işte doların sürekli miktarının artması. Şunu da bir kere bir netleştirelim. Bu altın ithalatına gelecek olan vergi tek bir şey değiştirecek. Ülkedeki altın kaçakçılarının sayısını arttıracak. Ankara'da kimlerin nasıl altın kaçakçılığı yaptığını okuyoruz. Bu altın kaçakçılarının sayısı artacaktır sadece. Altının gram fiyatının hesaplanması basittir. Bir ons 31,1 gram yapar. Bir ons fiyatını 31,1 grama böldüğünde 1 gramın dolar karşılığını bulursun. Bunu da dolar Türk lirasıyla çarptığında altının gram fiyatı çıkar veya gümüşün gram fiyatı çıkar. Buna bir de dışarıdan uygulanan o verginin ekleneceğini düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Bu şekilde fiyat hesaplanmayacak. Bu neyi değiştirir? Altın ithalatı düştüğü için piyasadaki arz talep dengesinde bir bozulma olur. Ekran fiyatıyla kapalı çarşıdaki gram fiyatının arasındaki fark açılır. Fakat senin kapalı çarşıya erişme imkanın yoksa, Anadolu'nun bir ilinde, ilçesinde yaşıyorsan ve orada bir altın aldıysan o aradaki fark senin cebine yansımayacaktır. Çünkü oradaki esnaf da senden o aldığını satacak da para kazansın. Sırf o alım satım farklarından elde edilen kar o esnafı tatmin etmeyecektir. Bir de oradaki arz talep dengesi de gene İstanbul kapalı çarşıya göre çok farklı olduğu için Anadolu'nun herhangi bir yerindeysen de bu bahsettiğimiz fiyat farkları seni çok fazla etkilemeyecektir. O altını veya gümüşü taşırken aldığın riskle kıyasladığında değmeyecek rakamlar olacağı için bunu da çok fazla tavsiye etmem. Araştırmanızı öneririm. Bulunduğunuz yerde kolay kolay o altını, gümüşü satabilecek misiniz? Hazır alıcı bir kuyumcu, bir esnaf var mı? Ve burada oluşan fiyatlar gerçekten kapalı çarşı ile birebir aynı mı olacak? Bunu mutlaka önceden bir araştırmanızı tavsiye ederim. Evet, toparlayacak olursak, enflasyondan dolayı, faizlerden dolayı altının miktarının sabit olması, doların miktarının sürekli artıyor olması, bütün bu etkenleri düşündüğümüz zaman altının, gümüşün fiyatı evet uzun vadede mutlaka artacaktır. Ancak zaman zaman bazı düzeltme döngülerine girilecek, bazı yatay bantlar oluşacak. Bu yatay bantlarda vadenizi doğru belirleyemezseniz çok ufak düzeltmelerde bile çok büyük zararlara uğrayabilirsiniz. O yüzden artık altında, gümüşte, gümüş o kadar değil ama özellikle altında temkinli olunması gereken bir süreçteyiz. Nasıl olsa enflasyon var, bu sürekli yükselecek mantığıyla altın yatırımı yapmanın sağlıklı sonuçlar vermediğini geçtiğimiz yıllarda gördük. Pandemi çıktığında gene 3000 dolarlar, 3500 dolarlar konuşulurdu. 2000 dolarlardan 1400 dolarlara kadar düşüşler yaşadık. 2021 yılında bakın bir örnek daha vereyim size. 2021 yılında 1 gram gümüş 2,5 liraydı. Bugün dönüp baktığımızda bu gram gümüş 37 lira. Ne kadar güzel para kazanmışlar değil mi? Kazanamadılar. Zararda bugün
2011 yılında 2,5 liradan gümüş almış bir yatırımcı 37 liradan bu gümüşü sattığında zarar etmiş olacak. Bunun nedenini size şöyle anlatayım. Diyelim ki ben bir ons gümüş aldım 2011 yılında. 2,5 liradan grama. Yani nedir? 31,1 gram gümüş aldım 2,5 liradan. Siz de diyelim ki o gün gümüş almak yerine gittiniz dolar almaya karar verdiniz. Aldığınız dolar da 49 dolar olacak. O günkü Türk lirasıyla 49 dolar alabiliyordunuz 31 gram gümüş fiyatı karşılığı. Bunu da nereden biliyoruz? Dönün ons fiyatına bakın görürsünüz. Bir ons fiyatı 2011'de maksimum 49 doları gördü. Gümüş 2,5 lirayı gördü gram gümüş. Dolayısıyla 31 gram gümüş fiyatına 49 dolar alabiliyorduk. Bugün geldiğimizde ben elimdeki 31 gram gümüşü satmaya kalksam karşılığında alacağım 37 liradan gramı sattığım gümüşle alacağım dolar miktarı 32 dolar. Bunu nereden biliyoruz? Dönün ons fiyatına bakın göreceksiniz. 31 gram gümüşün karşılığı 32 dolar. Dolayısıyla 2011'de siz 49 dolarınızı cebinizde tutarken benim elimdeki dolar 32 dolara düştü. Dolayısıyla burada 2011 yılından bu yana gümüş taşıyan, 14 senedir gümüş taşıyan bir kişi 17 dolar kaybetmiş durumda. Uzun lafın kısası. Doların nasıl olsa yükselişini fiyatlıyor diyerek gram yatırımı da yaparsanız çok büyük zararlara uğrama riskiniz var. Onslar düşüyorsa sizin dolar miktarınız elinizde azalıyor demektir. Dolayısıyla gram yatırımlarındaki dolar Türk lirasının getirisini düşünmeyin. Sadece onslara odaklanın. Eğer onslar yükseliyorsa gramda kalmaya devam edersiniz. Eğer onslarda bir düşüş sürecinin başladığını düşünüyorsanız gramlardan çıkıp dolar Türk lirasına geçmek en doğrusu olacaktır. Nasıl olsa dolar Türk lirasında fiyatlıyor gram diyerek beklediğiniz takdirde ons düşüşü sizin dolar Türk lirasından elde ettiğiniz getiriyi eritecektir. Bu gümüş örneğinde de verdiğim gibi sonuçta dolar kaybı yaşayan bir yatırımcı haline geleceksiniz. Her ne kadar 2,5 liradan 37 liraya çıkan bir süreci yakalamış olsanız dahi. Evet, biraz fazla uzattım konuyu. Yaklaşık 17-18 dakika olmuş. Yani umarım farklı bir bakış açısı kazandırabilmişimdir. Gram yatırımının bu kadar güvenli olduğu yönündeki söylemlere çok fazla aldırmamanızı, burada çok ciddi hesaplamaların yapılması gerektiğini umarım anlatabilmişimdir. Onslara lütfen odaklanın. Onslar satış alıyorsa gramdan çıkıp dolara geçme zamanı geldi demektir. Evet, enflasyon artabilir, faizler düşebilir, dolar getirisi azaldığı için altına geçişler olabilir vesaire ama olmayabilir. Bu noktada da sizi bu tür beklenmedik durumlardan koruyacak tek şey teknik analizdir. Teknik analiz bilmeden, daha işleme girmeden önce ne kaybedeceğinizi hesaplamadan yapacağınız işlemler gözü kapalı araba kullanmaktan farksızdır. Bir gün mutlaka terste kalacaksınız. Dikkatli olun. Gelin şimdi grafiklere geçelim. Grafiklerden bir son durumu toparlayalım. Evet, şimdi grafiklere geçecek olursak grafiklerde ne demiştik? Gümüş için yukarıda 32.50 önemli olacaktı. Bu bölgeden satışlar almaya başladık. Fakat şimdi düşük zaman dilimlerinde destek bölgelerini kontrol edeceğiz. Şu an için daha henüz evet bu 32,5 direnci çalıştı ve buradan düşüşe başlıyoruz diyebileceğimiz bir süreçte değiliz. Ancak yukarıda 32,5 dolar geçilmediği sürece günlük grafiklerde biraz sıkıntılı olacaktır. Sonuçta şu düşüşün maksimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Bu tarz bir hareket gelecek olursa aşağıda 28.70'lerin de kırıldığı bir dönem yaşanabilir. Bunda uzun zamandır bahsediyoruz. Şu büyük resimdeki yatay bant hareketi yaşanabilir. Burada omuz baş omuz formasyonu olasılığı soruluyor. Elbette ki şurada RSI'dan da baktığımızda RSI'nin da desteklediği bir omuz baş omuz formasyonu evet var. Bu formasyon çalışacak olursa da öncelikle şu boyun çizgisini takip edeceğiz. Bu boyun çizgisi kırıldığı takdirde şu yükseklik kadar bir düşüş gelebilir. Ancak daha henüz bunu konuşmak için çok erken. Bir yukarıda 32,5 geçilebiliyor mu? Aşağıdaki desteklerimiz kırılıyor mu? Adım adım gitmek çok daha sağlıklı olacaktır. 32,5 üstünde kapanışlar almadığımız takdirde burada sert satışlar alma riskimiz var. Temkinli olmak gerekiyor gümüş için. Buradan düşük zaman dilimlerine geçecek olursak ne demiştik? Burada aşağıda 31.40 yukarıda 32.50 destek direnç bölgelerini konuştuk. 32,5 altına sarkan hareketler görsek de bakın bu bölgede alıcıların güçlü olduğunu gördük ve tekrar bir yükseliş geldi. Fakat bu alıcılarda yukarıda en azından şu 32.40'ların üstüne atacak kadar güçlü olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla henüz belirsiz bir süreç. Aşağıda 31.40 desteğini 31.25'e güncellememiz gerekiyor. Çünkü son satışlar bu bölgeden alıcılarla karşılandı. Eğer bu bölgenin altında bir fiyatlama görüyorsak alıcıların artık eskisi gibi güçlü olmadığı ve satıcıların güçlendiği bir süreci takip ederiz. Burada da 30.68'ler bir sonraki takip edeceğimiz destek bölgesi. Şu son oluşan tepeyi oluşturan güçlü alıcıların geldiği bir bölgedir. Bu bölge
bölge de kırılıyorsa artık tekrar gündeme 28.78'ler gelecek. Ancak bu arada bir 30-20, 29.90'ları takip ediyor olacağız. Burada maliyetinize göre ve vadenize göre, risk algınıza göre hangi seviyelerde stop olmanız gerektiğine siz karar vereceksiniz. Özellikle burada maliyetler çok önemlidir. 18-19 dolarlardan pozisyon taşıyan bir kişiyle 30 dolarların üstünde pozisyon almış bir kişiye aynı tavsiyeyi veremeyiz. O nedenle zaten yatırım tavsiyesi değildir diye uyarılar yapılır. Ancak bu seviyeler kırıldıkça en azından kademeli satış yapmak, bir miktar risk azaltmak sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ancak 31.40, 31.25 altında hareketler görmediğimiz sürece 32.50'nin de kırılma ihtimalinin gündemde olduğunu unutmayalım. Buradan ons altının günlüklerine geçtiğimizde şu son yükselişe baktığımızda bunun düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için aşağıda 2834'ün kırılması gerekiyor. Bu bir düzeltme sürecinin başladığını bize gösterecek ve burada minimum 2790-2770'lere kadar düşüşlerin devamı beklenir. Bu da minimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bakın 2790'larda oluşan bir tepemiz vardı. Dolayısıyla burada kırılan direncin destek olarak çalıştığı bir süreçte takip edilebilir. Burada hep ne diyorduk? Bir direnç kırılmadan önce oluşan son dibin altına stop koymamız gerekir demiştik. Dolayısıyla maliyeti düşük olanlar 2730 altında şu direnç kırılmadan önce oluşan şu dibin altında mutlaka pozisyonlarını bir gözden geçirmeli. Sonuçta geçmiş analizlerde ne demiştik? Burada 5 dalgalık bir yükseliş sürecinin sonuna geldik ve bu 5. dalga bir dağıtım süreci olarak genelde çalışır demiştik. O nedenle bu tür kırılımlar görüyorsak maliyetinize göre risk azaltmak çok önemli olacak bu süreçte. Bu noktada da altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde şurada bir konsolidasyon alanı yaşandı. Bunun direnç bölgesi şu an için destek olarak çalışıyor. 2886-2873 bölgesi. Bu bölge kırıldığı takdirde düzeltme sınırı olan 2852-2834'e kadar satışlar devam edebilir. Bu bölge korunduğu sürece sorun yok. Tepede yatay bantta güç toplanan ve yükselişin devam ettiği bir süreç yaşanabilir ancak 2834 altında bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz ve 2715'lere kadar burada satışlar devam edebilir. Bu da gene bakın geçmişte 2790'da oluşan tepenin direnci geçilmeden önce oluşan son dip bölgesini bize gösteriyor. Dolayısıyla burada 2733-2715 düşük zaman dilimlerinden baktığımızda kritik bir bölge olacak. Kırılması görünümün bozulduğunu ve en azından 2580'lere doğru, 2500'lere doğru satışların devamı anlamına gelecek. Maliyetinize göre, risk algınıza göre bu destek bölgeleri kırıldıkça risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın şu son yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve tekrar bu bölgeden alıcıların geldiğini görüyoruz. 979-970 desteği şu an için korundu. Fakat buradan gelen alıcıların güçlü olduğunu söyleyebilmemiz için yukarıda 1033'ün geçildiğini görmemiz gerekir. Aksi takdirde burada bir çift tepe riski var. Bu bölgeden gelecek olası satışlar aşağıda 970'in altına inecek bir hareketi tetiklerse şu yükseklik kadar bir düşüş bekleriz. Bu da yaklaşık 60 dolarlık bir hareketi tetikler ve bir önceki dibe doğru satışların devamı takip edilir. Burada aynı zamanda şu son yükselişin maksimum düzeltme sınırı 948-940 takibimizde olacak. Ancak 970 altında hareketler görmediğimiz sürece 1033'ün geçilme ihtimali güçlü olacaktır. Dolayısıyla şu yatay bandın kırılımına göre burada yön netleşecek. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 1033'lere kadar bir yükseliş ve sonrasında bir düzeltme yaşadık. %50'sinden alımlarla karşılaştık fakat buradaki alıcıların gücü önemli olacak. Bu da ancak 1033 kırıldığında alıcıların güçlendiğini gösterir. Aksi takdirde yüksek zaman dilimlerinde de bahsettiğim o çift tepe riski gündemde olacak. Burada gelen son alımlardan ötürü bu destek bölgemizi güncellememiz gerekir. 993'ü takip ediyor olacağız. 1033 geçilmeden aşağıda 993 bölgesi kırılıyorsa burada satıcıların güçlendiği bir süreç takip edilir. O nedenle önümüzdeki günlerde 993-1033 bölgesi düşük zaman dilimlerinde önemli bir bölge olacak. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'da da bakın şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz. Ancak buradan gelen satıcıların gücünü ölçebilmek için 966-957 bölgesini takip edeceğiz. Bu bölge korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve tekrar 1250'lere doğru bir hareket beklentisinde olabiliriz. Ancak 957 hatta 950 altında kapanışlar alıyorsak buradan gelen satıcıların düzeltmeden daha güçlü bir satış sürecine girdiğini
ve 880'lerin dahi kırılma ihtimalinin gündeme geldiğini düşünürüz ve tekrar 810-809 bölgesini konuştuğumuz bir sürece girilir. Fakat burada şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu 800 bölgesi 2011'de yaşanan zirve bölgesidir. Dolayısıyla bu bölgenin destek olarak çalışma ihtimali oldukça güçlü. Bu bölgeye doğru olası düşüşlerde arzın talebe döndüğünü gördüğümüz alanlarda paladyum için alıcı olunabilir. Ancak maliyeti yüksek olanlar için 950 seviyesi çok önemli olacak önümüzdeki günlerde. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde takip etmemiz gereken hareket bakın şu düşüş dalgası. Bunun minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz dediğimiz bir süreç yaşanıyor. Ancak buradan gelen satıcıların gücünü anlamak için 970 takibimizde olmalı. Yüksek zaman dilimlerinde belirlediğimiz 950 seviyesi burada 970 olarak karşımıza çıkıyor. 970 kırılacak olursa 950'nin kırılma ihtimali güçlenmiş olacak. Çünkü şu düşüşün zayıf bir tepkisini verdik ve tekrar satışa geçiyoruz. Satıcıların güçlü olduğu bir süreci takip ediyoruz deriz. Ancak 270'lerde bir çift dip yapıp tekrar yükselme ihtimali de var. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde 1012 takip etmemiz gereken direnç bölgesi, 970 ise takip edilmesi gereken destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kırılıma göre yön netleşecek. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak 82 dolardan başlayan düşüş sürecinin 74 dolarlarda sonlandığını ve bir tepki sürecine girdiğini takip ettik. Bu tepkide bakın minimum tepki sınırından tekrar satış alıyor. Yukarıda 77 dolar 77.20 üstünde kapanışlar almadığımız takdirde aşağıda 74 doların kırılma ihtimali gündeme gelecek. 77 dolar üstü kapanışlarda da tepkinin güçlendiği bir süreci takip ederiz ve 79-80 dolar direnci gene takip edilir. Dolayısıyla Brent petrolde de aşağıda 74 dolar, yukarıda 77 dolar yönümüzü netleştirecek destek direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.